Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde sahibi yeni bir araç almış. 61 Trabzon plakalı. Hayırlı olsun. Bu araç yarın Bolu'ya gidecekmiş. Yarın pazar. Bugün acilen bakılmasını istedi. Arızası ise tekerlek can sıkıcı ses yapıyor dedi. Buna bakacağız. Romanlarında sıkıntı olabilir ya da yağı hepten bitmiş olabilir. Balatalarına bakıyoruz. Balataları iyi. Yağı ise dışarıya atmış yağı. Hepten romanlarına bakacağız. Kolyede boşluk da var. Galiba yeni pim takılmış, yeni açılmış, burası sıkma yapmışlar bakın, ama buna rağmen yağ koymamışlar. Yağını koymadan tamir etmeye çalışıyor, yani boşluğu almışlar yani basit bir şekilde. Ne saat galerimi sattı bilmiyorum. Bence bunun lurmanları bitmiş, hala boşluğunu alamamışlar, boşluğunu. Sahibi ise bende lurman var mı diye sordu. Yarın bu acil Bolu'ya gideceğim dedi. Sesler sıkıyor dedi. Bilyeler ses yapıyor dedi. Bir de bakıyoruz şimdi. Bunun artık fren balatalarını da söküp iç rulmana bakmamız gerekiyor. İç taraftaki rulmanını kontrol edeceğiz. Evet. Genelde bu
Saplamalar 14-15 civatayla lokmayla açılıyor ama bunlar değişmiş galiba. Bayağı da sıkışmış bunlar. Azıcık sıkmayla iyice sıkıştı. Bakın gevşekmiş zaten, bu sesi demek ki bunlar yapıyormuş sesi. Görüyorsunuz. Civatalar bayağı hasar görmüştür. Bunları sökemezsek, çok zorlarsak kırılma tehlikesi var. Demek ki ses de buradan geliyormuş, çoğu ses. Can sıkıcı ses var diyordu. Daha dönmüyor mu bu direksiyona? Biraz daha dönmüyor mu? Bir daha bak bakalım. Tamam. Bakın pul sallanıyor. Bakın bir de. Gevşetmeme rağmen gevşekmiş zaten. Vura vura civatayı da bozmuş. Frene bastım, ileri geri vuracaktır. İşte dur çıktı. Bakın vurma yerleri, buralar iyice vurmuş. Şimdi üst taraf sökmeye çalışacağım. Kazasız bela bakıyorum, sallanıyormuş. Tıkır tıkır ediyor değil mi? Tekerini bilye değilmiş ama bilyeleri de kontrol edeceğiz tabi. Buraya kadar sökmüşken bu civatalar orijinal değil, bunlar değişmiş sonradan. Bunlar genelde 15 lokma oluyordu. Lokma bile durmuyor burada. Anahtar. İşte sonunda çıkarttık. Gevşek olduğundan bayağı ses yapmış. Bilyalarını sıkmışlar ses yapıyor diye. Ama arızayı bulamamışlar.
Nihayetinde bulduk. Neden uzun yola gidecek şüpheleri vardı. Şüphelerini de gidermiş olacağız böylece. İşte merkez daha burada rotun üzerinde duruyor. Herhangi bir ağırlık yok. O yüzden bağlamaya da gerek kalmaz. Sanki burada Rulman'ın yatağı dönmüş gibi duruyor. Önce keçe var mı diye bir bakayım. Ve keçe varmış. Bu keçeyi çıkaracağız. Çok mu can sıkıyor sesle? Tıkır tıkır tıkır. Hemen su sıkmaya çalışmışlar. Şeyden belli oluyor. Evet, keçeyi de zarar vermeden çıkarttık. Şimdi Rulman'a bakacağız. Burada çapaklar var, bakın. Harun abi. Bak. İlyas abi. Var canım. Güzelmiş. Tabii ya, İlyas abi. Yeni mi alacaksın? Yeni mi alacaksın? Yani ha. Var İlyas abi. Frene bas. Frene Tık, bas tık giderken ediyor. giderken Tık böyle ediyor. yapıyor. Saat öyle mi He. yapıyor? Bundan yapar Tıkır mı? tıkır mı ediyor? He. Basıp salınca tıkır dedi. He. Çıtır çıtır etmiyor giderken. Yok. Frene basınca yapıyor. He. Giderken de ses Sadece var. frene basınca yapıyormuş. Ama burada saç kalıntıları var. Acaba rulmanı sıkıştırmak için mi takmışlar? Öyle de olabilir. O yüzden polya zarar görmüş olabilir diyorlar. Bakın, saç kıstırmışlar şeyin arasına, rulmanın arasına. Bence boşluk vardı, o yüzden saç kıstırmışlar. Ben de buna şey yapamam zaten. Bilya değişim yapamam. Yağlayıp takabilirim, değil mi? Polya için, ama yine de bakayım öyle mi yapmışlar. Evet, gerçekten de saç giydirmişler buna, bakın. O yüzden bu yatağı geri takacağız. Bu yatağa bakın, saç giydirme yapmışlar. Sıkışmış, güzel olmuş o da. Bunu zaten tekrar değiştiremeyin. Gördüm, saç giydirmişler. Polyanın değişmesi lazım, polyanın. Onun yerine rulman yatağına saç giydirmişler. Sıkışsın diye. Ama ses balatadan geliyormuş, ses yaptığı ses. Gresleyeceğiz, ayarlarını yapacağız. Rulmanlarda bozulma falan yok. Hemen buraya kadar. Rulmanında da bir şey çıkmadı. Biraz sağlanmış. Gres basarız sonra.
Çekiyor. Işık yanıp kararıyor. Keçe de bitmiş görüyorum. Keçe de bitmiş. Eski keçeyi geri takmışlar. Eski keçeyi. Biz yenisini değiştireceğiz yeni. Aynayı da balata spreyiyle temizleyeceğiz. Bu yüzden eleştirmek için acele etmeyelim. Kimi eleştirmek için ha? Beni tabi. Sen biliyorsun yani onu. Buralarda vurma izleri olmuş o jantta. Jant kanalları sürtündü. Bakın jant sonradan takım olduğu için kenarları sürtündüyormuş. Bakın.
Mavi gresini da koydum. Tamam, teşekkür ederim. Burada paslanmış buraları tel fırçayla fırçalayacağız. He, yani araba 16 değil. Bu şeyleri de var. 16 değil, 15 artı değil, 16 artı değil. He. Yok abi, tamam. Dalmıyor. Tamam, sokma, lafı var mı? Dalmıyor. Gel. O dalmıyor.
Şimdi sapsağlam oldu. Artık taş gibi sallanmıyor artık. Dediğim gibi orijinal cuvatası 15 lokmayla açılıyor.
Nasıl testleri, bir şey var mı? Yok ses Test falan yok. yok. Geçti. Güzelmiş. Neyse arkadaşlar, tekeri ileri geri çevirince ses yapıyordu. Sanki bilye dağılmış gibiydi. Bir de hafif bir boşluk vardı. Söktük. Balatanın neydi o merkezin adı? Beynin adı. Kaliper diyelim. Kaliper yatağının saplamalarında boşluk varmış. Ardından folyadaki yağı da eksilmiş. Sadece keçiyi değiştirdik. Folyayla yağı ekledik. Balata yataklarını iyice sıkıştırdık. Bir ayar yaptık. Her neyse bundan sonra araç Bolu'ya gitmeye hazır oldu. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.